Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün her evde bulunan malzemelerle yapımı son derece kolay, benim vermiş olduğum püf noktalara göre yapımı son derece kolay ve de lezzetli muhteşem bir mantı tarifi paylaştım. Lütfen deneyin, eminim çok beğeneceksiniz. Her gün olsa bıkmam diyebileceğim bir tariftir. Benim çok sevdiğim tariflerden bir tanesidir. Lütfen benim vermiş olduğum püf noktalara göre hemen şipşak deneyin. Eminim deneyenler çok beğenecek. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle mantının hamurunu hemen yapmaya başlıyorum. Bunun için bir kaseye 2 tane yumurta aldım. Ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra her ikisini de güzelce karıştırdım ki yumurta kokusu dağılsın diye. Ve ardından bir su bardağı su ilavesi yaptım ve her üçünü de güzelce karıştırıyorum. Un ilavesi yapıyorum. Toplamda 5 bardak un ilavesi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yavaş yavaş ilave edip karıştırıyorum. Ardından güzel bir şekilde yoğuracağım. Toplamda mantı hamurunu 5 veya 6 dakika boyunca yoğuracağım. Sert bir hamur olması gerekiyor. Böylelikle çok lezzetli bir mantı olacaktır. Mutlaka hamurun sert olması gerekiyor. Bu önemlidir. Hamuru yaklaşık olarak 5 veya 6 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra şimdi kolay açabilmek için 25 veya 30 dakika boyunca dinlendirmem gerekiyor. İsterseniz böyle bir cam kasenin içerisinde dinlendirme işlemini sağlayın veya bir poşetin içerisine de koyabilirsiniz. Ne kadar çok güzel dinlenirse tabii ki de yarım saatten daha fazla olmasına gerek yok. Dinlendikçe göreceksiniz ki çok güzel bir şekilde, kolay bir şekilde bezeler açılacaktır. Aradan yaklaşık olarak 25 veya 30 dakika geçti. Şimdi hemen bu bezeyi ortadan ikiye kesip hemen açma işlemine başlayacağım. Dinlenmiş olan bezeyi şimdi bol un yardımıyla açacağım. Lütfen un kullanalım. Aksi halde açma işlemi birazcık sizi zorlayabilir. Çok lezzetli bir boşnak mantısıdır. Kulak mantısı olarak geçiyor. Komşularımdan öğrenmiş olduğum bir mantı tarifidir. Benim de tabii ki de pratik kesme yöntemiyle hızlı bir şekilde şipşak hazırlayıp hemen masaya koyacaksınız. Tabii ki de bizim kendi damak zevkimize göre de önerilerim de olacak videomun sonunda. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Eminim deneyenler de çok beğenecek ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi mantı hamurunu çok kısa bir süre içerisinde açtım. Gerektiğinde un kullandım. Şimdi sizlere pratik kesme yöntemini de hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum.
Görmüş olduğunuz gibi çok az miktarda unladım çünkü birbirine yapışmaması için. Şimdi hemen ortadan ikiye aynen bu şekilde getiriyorum. Sadece 1 dakika bile olmadan 30 veya 35 saniyenin içerisinde görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir yöntemle mantıları kestim. Şimdi hemen birazcık unluyorum ki birbirine yapışmasın diye. Bu işlem gerçekten de çok basit ve de pratik. Eminim deneyenler çok memnun kalacak. Bu mantının özelliği görmüş olduğunuz gibi birazcık büyük olmasıdır ve uçlarını da aynen bu şekilde birleştiriyorum. Ellerimle iyice sıkıştırıyorum açılmasın diye. Eğer isterseniz birazcık daha küçük yapabilirsiniz. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Sadece dakikalar içerisinde 2 tane bezeyi hızlı bir şekilde açtım, kestim ve şekil verdim. Ocağa da su koymuştum. Şu anda kaynıyor. Hemen haşlama işlemine başlayacağım. Bu mantının özelliklerinden bir tanesi cevizli olmasıdır. Hemen bu şekilde merdaneyle ezerek robota gerek kalmadan hemen küçülteceğim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bilenler biliyor ama bilmeyenler için özellikle belirtmek istedim. Biliyorsunuz ki Sinop ilimizde cevizli mantı çok meşhurdur. Ben de sıklıkla yapıyorum. Gerçekten de çok lezzetli. Ceviz gerçekten de mantıya çok güzel yakışıyor. Tabii ki de istemeyen kullanmayabilir. Sarımsaklı yoğurt ile de yiyebilir afiyetle. Ancak ceviz çok güzel yakışıyor. Sinop'ta da çok meşhur. Sinop'ta sarımsaklı yoğurt ile servis yapılıyor. Ben de o şekilde yapıyorum. Çok güzel oluyor. Siz isterseniz de videomun sonunda göreceksiniz zaten. Sarımsaklı yoğurt ile de servis yapabilirsiniz. Ve artık mantıları haşlamaya başlıyorum. Ben tencereye bir miktar su almıştım. Suyun fokur fokur kaynamasını bekledim ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Tuz ilavesi yaptıktan sonra hemen hazırlamış olduğum mantıları içine ilave ediyorum. Mutlaka fokur fokur kaynamış olması gerekiyor. Yani şu anda ocağın altı yüksek ateşte olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Mantıları içine ilave ettim. Hemen kontrollü bir şekilde karıştırıyorum. Zaten 10 veya 12 dakikanın içerisinde mantılar haşlanacaktır. Yüksek ateşte haşlayacağımız için başından ayrılmanızı tavsiye etmiyorum. Birazcık çünkü köpürme olabilir. Köpürme olduğunda birazcık altını kısabilirsiniz veya karıştırabilirsiniz. Mantı haşlanırken ben de şimdi hemen tereyağını hazırlıyorum. Ortalama 3-4 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağım. Hemen tavaya aldım. Kısık ateşte tereyağın erimesini beklerken hemen mantıları da kontrol ediyorum. Ve artık mantı haşlandı. Hemen bir süzgece aldım ve birbirine yapışmasın diye birazcık soğuk su ilavesi yaptım.
Ve tereyağı da yeterince ısınmıştı. Hemen üzerine yarım çay kaşığından daha az, hatta bir çay kaşığının ucuyla kırmızı toz biber ve ardından da cevizleri ilave ettim. Benim yıllardan beri yapmış olduğum mantı tarifimdeki kullandığım ölçülerle yaptım. O yüzden ölçüler sizi asla yanıltmayacaktır. Yine açıklama kısmına malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Ve hazırlamış olduğum cevizi tereyağını da üzerine ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Artık mantı servise hazırdır. Gerçekten de çok lezzetli ve de yapımında basit bir mantı tarifidir. Her evde bulunan malzemelerle şipşak kolay bir şekilde hazırladım. Deneyenler de eminim çok beğenecek. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki hemen ben tabağın yanına da sarımsaklı yoğurtlu bir servis yapmıştım. Çok güzel oluyor. Bizim damak zevkimize hitap ediyor. Ancak Boşnak'ta aynen bu şekilde servis yapılıyor. Sarımsaklı yoğurtla da çok güzel oluyor. Hatta sarımsaklı yoğurdun üstüne birazcık tereyağlı kırmızı toz biber de ilave ederseniz lezzetine lezzet katacaksınız. Bu tabii ki de benim servis önerimdir ama orijinali aynen bu şekildedir. Sarımsaklı yoğurtla da muhteşem oluyor. Eminim deneyenler çok beğenecek ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Tarifimi her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben de böylelikle bir mantı tarifimde burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.